Arkadaşlar merhaba. Sabah erken şu anda. Kantaron bitkisi, sarı kantaron bitkisi toplamaya gidiyorum. Topaç da yanımda. Artık kantaronlar bu sıcaklarla birlikte tohumlaşmaya başladı. Bir an önce toplayıp onun yağını yapacağım. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Gölün olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Şimdi şu arazi bizim. Burada da sarı papatyalar var. Çok güzel. Şöyle göstereyim hatta. Bunlar da yukarıya götürmüştüm. Çıksın diye. Yine çıktılar ama çok yayılmadılar. Hadi bakalım. Şöyle. Bu arada yine karaçalı, yani diğer adıyla çaltılar çiçek açtı arkadaşlar. Çok güzel çiçekleri var. Sapsarı şu anda ormandaki çaltıların çiçekleri. Bakın. Çok güzeller. Arılar vızır vızır bunun üzerinde. Bu birazcık çiçeklerini dökmüş. Şuraya bakalım. Şöyle. Çok güzelsiniz. Minicik minicik. Böyle şeye de benziyor. Bizim sarmaşık dediğimiz bitkinin çiçeklerini size göstermiştim. Bunlar sarı. Böyle estetik. Bayılıyorum şu güzel görüntülere. Şu bakir görüntüleri arkadaşlar. Harika. Şöyle kocaman bir çaltı. Karaçalı bitkisi. Şöyle göstereyim ama yanındayken bile gösteremiyorum. İyice burayı sarmış. Burada da çitlenbikler olmuş. Güzel. Az kaldı. Şu aşağıdan hemen başlayacağız ama otlar da çok tehlikeli yani. Çok büyükler. Nasıl toplarız? Şu yandan giriş yapayım ben. Evet. Burada arkadaşlar bizim kantaronlarımız. Şöyle. Bunları toplayacağım şimdi. Eldiven giyeyim. Emniyet olsun diye. Daha mı erken gelmeliydim bilmiyorum. Şu an saat 9. Gün de erken artık uyanmaya başladı. Bakın ilk kantaronumuzu topladık. Çok güzel. Bunlar güzel kantaron yağı olacak. Böyle. Bu arazide çok var. Yukarıda da aşağıda da gölün kıyısında da şu anda görebiliyorum. Tam bu hizada. Şimdi biz toplayıp biriktirelim. Ve kantaron yağımızı da yapalım. Kantaron yağının yapımı ile ilgili kanalımda video mevcut. Çok tehlikeli ya. Çok orman var. Çok çalılar, otlar. Şöyle. Şurada da ne gördüm? Mavi indibanın çiçekleri arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu mavi indibanın çiçekleri. Çok da güzel. Lila rengini de çok andırıyor. Yine bir abimiz var. O da sarı kantaron istedi benden. Ona da yapacağım. O nedenle biraz fazla toplamam gerekiyor. Karaçalının içinde. Hadi bakalım. Dün yağmur yağdı. Hiç yoktu. Hava durumuna baktığımda hiç öyle bir şey yoktu. Ama dün gelseydim çok iyi olurdu. Yağmurdan sonra biraz ıslandı yerler. Ama çok da ıslanma yok. Neyse ki şu anda en sevindiğim nokta kantaronlar daha geçmemiş zamanları. Hatta yeni açanları bile var.
beğendim. Geç kaldım diye böyle o kadar üzülüyordum ki. Mutlaka yapacağım. Yani yukarıda, sağda solda bizim arazinin içinde de var. Onlar hep tohum olarak çoğalsın diye bekliyorum. Gerçekten birkaç yıla göre bayağı çoğaldılar. Ama istiyorum ki her yer sarı kantaronlarla böyle kaplansın. İlk geldiğimizde 2 kök vardı. Onlar çoğaldılar. Bakın şu güzelliğe. Bu arada arkadaşlar, sarı kantaronu hani yaşlılıkta yüzümüzde kırışıklıklar olur. Kırışık giderici krem gibi sarı kantaronu gece yatmadan önce cildinizi temizledikten sonra güzelce yedirip masaj yaparsınız. Sarı kantaronun doğal şifasına yararlanmış olursunuz. Öyle satılan kozmetik ürünlerini pek kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Cildi gerçekten dokusunu bozuyor. Ben öyle hayatım boyunca çok nadir kullandım. Ama sarı kantaronu özellikle bu amaç için kullanabilirsiniz. Sivilcelerin üzerine de sürebilirsiniz. Aknelerin, egzamaların üzerine sürersiniz. Orada bir rahatlama sağlar. Onun için bir şifa kaynağı olduğunu tekrar söyleyeyim size. Açık yaralara, kapalı yaralara çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta büyük yaralanmalarda bile bunu temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Çünkü sarı kantaronu, diyelim ki bir yara var, açık bir yara var. O yaranın üzerine döktüğünüz zaman o mikrobu oradan uzaklaştırıyor. Orada damar bezici özelliğinden dolayı kanamayı durduruyor. Orada artık mikrop barınmıyor. Temiz bir yara oluşuyor. Sarı kantaronu bu amaç için de kullanabilirsiniz. Kesiklerde aklınıza gelen veya romatizmal ağrılarda da yüzeysel harici kullanımda da yapabilirsiniz. Hem dahili hem harici kullanımı olan bir şifalı bitkidir. İnternette eğer bunun araştırmasını yaparsanız mutlaka faydalarını göreceksiniz. Nitekim benim kanalımda sarı kantaron bitkisini, yağını anlattığım yine videolarım mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şu güzelliği harika. Dediğim gibi burada çok vardı. En azından şu anda tam toplanma zamanları. Şöyle sepetimize yine koyalım. Onları ben biraz sonra düzeltirim. Koluma takacağım bir sepet de değil. Daha da büyük bir şey yoktu. Sepet yoktu. Evet. Bakın. Aşağılara kadar var normalde. Şu kıyısı biraz daha güvenlikli gibi geldi bana. O nedenle böyle kıyıdan topluyorum. İç taraflarda böyle böğürtlen çalısının yaprakları, dikenleri var. Yürürken biraz zor, hem de böyle boylanmışlar. Ondan böyle kıyıdan gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü oraları sürmüştük biz daha önce. Sürdüğümüz için daha çok büyüyor yabani otlar. Buradakiler biraz açmış. Biraz aşağı gidelim bakalım. Evet. Şimdi sarı kantaron yağını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hemen tarifini vereyim.
Bunları yıkamama gerek yok dün çünkü yağmur yağdı. Tozu varsa gitti. Zaten burada araba da geçmediği için böyle bir egzoz kokusu bir şey, dumanı da yok. Doğal bir ortam. Bunları küçük küçük kıyacağım. Yaprağı, dalı ve çiçekleri birlikte. Kavanozun içine iyice bastıracağım. Sıkı bir şekilde. Üzerine de zeytinyağı dolduracağım. Zeytinyağı bir parmak bu çiçeklerin üzerine geçecek. Ve ondan sonra 50-55 gün kadar güneşin altında bekleteceğim. Kapağı açık olacak. Bir tülbentle kapatacağım kapağını. Sonra sarı kantaron yağımız olgunlaşacak. İster o anda süzüp hemen kavanozlayabiliriz. Küçük şişeye doldurabiliriz. Veya gölgede istediğiniz zaman iyice süzmenize gerek yok hemen. Şu yaprak kısımlarını gölgede kapağını kapatıp artık normal kavanoz kapağını kapatıp istediğiniz zaman süzüp kullanmaya başlarsınız. Sarı kantaron yağı yaptıktan sonra arkadaşlar 2 yıl kadar raf ömrü var. 2 yıl rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem dahili hem harici kullanılan kırmızı kantaron yağı şifa kaynağıdır arkadaşlar. Ağrılarınıza, cilt sorunlarınıza bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda midenizde sorun varsa, rahatsızlık varsa tedavi etmek için her gün bir tatlı kaşığı içerek şifayı bulabilirsiniz. Yine yaşlılık lekeleriniz varsa sürebilirsiniz ama güneşe çıkmayın. Çünkü hem bu macerasyon yöntemiyle yapılan yağlar genelde gece kullanılır veya gölgede kullanılır. Güneşe çıktığınız zaman cildinizde alerjik bir reaksiyon veya ters bir tepki yapabilir. Evet arkadaşlar, yani bakın şu güzelliğe, hakikaten bir de kokusu var. Çok böyle bana değişik bir koku geliyor. Şifasını bildiğim için belki de çok gizemli bir kokusu var. Şimdi bunları topluyorum. Dediğim gibi burada gerçekten güzel olmuşlar, büyümüşler. Şöyle ormana doğru da yayılmışlar. Aynı zamanda şu bakın karaçalıların olduğu arka taraflarda dolu. Ben de toplayabildiğim kadar toplayacağım. Hem zaten bunlar biliyorsunuz şifa olduğu için herhangi bir rahatsızlığı olanlara arkadaşlarımıza öneriyoruz. Önerirken de bir şişe veriyoruz onlara, kullansınlar diye. Ama burada ne var arkadaşlar? Kopmazsa eğer size göstereyim. Evet bakın bunun dibinden söklemiş herhalde. Hayvanlar sökledi. Evet, yemlik otu. Yemlik otunun tohumları artık uçacak ve kantaronlar. Sarı kantaronlar. Kokmuyorlar tabii ki. Uçuralım bunu isterseniz şurada doğaya çoğalsın. Benim arazimde zaten çoğallar. Bakın arkadaşlar. Böyle uçtular. Sarı kantaronlarımızı alalım ve toplamaya devam edelim. Bu da arkadaşlar hatmi gül çiçekleri, açmamışlar yalnız. Yukarıda bizim açtılar artık pembe pembe. Birkaç tane de gördüm şöyle sağda solda açmaya başlamışlar. Bunlar çok güzel şifa olacak. Bunları da toplayacağım çayını yapmak için. Özellikle kışın gripal enfeksiyonlarda
şifalı olan bitkilerimizden bir tanesi. Kuruyunca da böyle mor mor hangi renk topluyorsak o şekilde. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan nasıl çıkalım? Eyvah eyvah. Sen nasıl geleceksin kızım? Gelebilecek misin anneciğim? Gel. Gel bebeğim. Gel annem. Gel kızım sen. Heh, aferin sana. Aferin yavrum. Heh, ben de biraz zor geçtim oradan. Şimdi şunu da alalım. Gelmişken. Açıklı olanlar daha çabuk kurumuşlar. Ama şöyle ormanın biraz daha veya karaçalıların arasında veya böğürtlenlerin arasında olanlar yeni yeni açmaya başlamış. Nitekim şuna da dikkat edin. Daha yeni yeni tomurcuk vermeye başlamış. Bu da iyi bir şey. Yürü anneciğim. Evet, bu beni rahatlattı. Aynı kantaron çayını içtikten sonra insanda bir rahatlama olur. Bende de aynı rahatlama oldu. Nedeni şu, artık kantaron yağı yapabileceğim. Zamanı geçirmedim. Ne oldu yavrucuğum? Sıcak mı geldi annem? Sıcak mı geldi bebeğim? Bakın burada da sarı papatyalar var. Böyle bu sarı papatyalar burada daha çok. Şuraya doğru yürüyelim. Gel kızım yanıma. Gel. Şunları da alalım. Çok güzel büyümeye başlamışlar burada. Hala gelincikler var arkadaşlar. Yağan yeni yeni yağmurlarla iyice gelincikler de tekrar açıyor. Yeni yeni çıkanları bile var hala gelincik diye. Bakın hatmigüller böyle arkadaşlar. Çok güzeller bunlar. Yavaş yavaş burada da açmaya başlamış ve üst taraflarda daha da belirgin. Hatta şu bölgelere dikkat edin. Oralarda daha çok açmış. Bir yığın hatmigül var buralarda. Şöyle birazcık aşağıya doğru gideceğim. Gölümüze bakmak için. Buraya gelmişler sürekli. Su içmeye sanırım ama buradan da içemezler. Bakar mısınız gölümüze? Biraz daha gidelim. Yaban hayatı buradan besleniyor. Hatta çakallar yuvalarını buraya yakın yerlere yapmışlar. Ve buraya gelip böyle besleniyorlar. Şöyle bir çam türü çıktı burada. Ne olduğunu da bilmiyoruz. İyice burayı da kapatmış. Ve suyumuz bu kadar. Evet. Bunu sulama olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Şurada da varilimiz var hatta. Varil suyun yukarıda kalmasını sağlıyor. Görebilirsiniz şu bölgede. Hem yağmur suları hem de akan sularımız burada. Su pompası da biraz kıyıya doğru gelmiş. Ortalarda olursa daha iyi oluyor. Evet öyle. Diğer tarafa geçebilsek çok daha güzel görünüyor bizim gölümüz ama yani 5-6 yıl önce bu su tepeye kadar çıkıyordu arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Şuraya kadar çıkıyordu ve şuradan akıyordu dere olarak geriye doğru
aşağıya doğru. Şimdi suyumuz bu kadar. Tabii bu yıl da çok yağmur yağdı diyemem. Burada bir de çınar tohumu düşmüş. Çınar oluyor arkadaşlar. Suyun olduğu yerde bir çınar ağacı görürsünüz. Çınar suyu çok sever ve çok güzel bir gölgesi olur. Çınar ağacı benim için çok anlamlı. Çok seviyorum ağaçları. Hani sevmediğim bir şey yok ama doğaya ilgili böğürtlen çalıları bile ne kadar büyümüş. Çok yayılmış burada böğürtlen çalıları. Şu hemen üst taraflarda da kantaronlar var. O tarafa doğru bakacağım. Eğer çok dikenli değilse, geçilebilecekse, değil mi kızım? Bakın şu güzelliğe. Şu güzelliğe bakın. Evet arkadaşlar, sarı kantaronlarımızı topladık. Bunları şimdi yağ yapacağım. Bir kısmını da kurutacağım. Ve kışın şifa için değerlendireceğiz, kullanacağız. Bu arada kantaron bitkisinin arkadaşlar birçok ismi vardır. Sarı kantaron en bilineni. Bunun dışında koyun kıran, kılıç otu, yara otu, onun dışında kan otu, binbir delik otu gibi birçok ismi var. Ama en çok da sarı kantaron ismi biliniyor. Şifalı bitkilerimizden bir tanesi. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.